Herkese merhabalar. Videonun başında da duyduğunuz gibi bugün sizlere şöyle çıtır çıtır çok da güzel bir basma kadayıf tatlısı tarifi hazırladım. Tüm detaylarını anlatmış olduğum bu tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayıp güzelce soğutmamız gerekiyor. Bunun için de tencereme 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su ile birlikte bir küçük limon dilimi de koyarak ocağımın orta gözüne aldım. Şerbeti kaynatırken şekerlenmemesi için ocağı aldığınızda şöyle karıştırarak içindeki tüm şekeri eritmeniz önemli. Kaynamaya başladıktan sonra da ocağın altını orta ateşe getirerek yaklaşık 20 dakika boyunca kaynatarak şerbetimizi hazırlayalım. Bu tatlının şerbetinin biraz kıvamlı olması gerekiyor. Bu yüzden 20 dakika orta ateşte güzelce kaynatarak şerbetimi kenara alıyorum ve soğutuyorum. Basma kadayıf tatlısı için ben bugün 500 gram kadar yaş kadayıf kullandım. Burada da 200 gram tereyağım ve şöyle küçük bir çay bardağının yarısı kadar da sıvı yağ var. Kadayıfları tereyağıyla yağlayacağımız için ilk olarak tereyağımı eritiyorum ve içerisindeki ayranından ve tortusundan ayırıyorum. Ocağın altını çok açmadan yaklaşık 2 dakika şöyle yağımı güzelce erittim ve sonrasında da bu üzerinde oluşan köpükleri mutlaka sıyırarak alıyorum. Böyle yaptığınızda yağınız sade yağ halinde olacaktır. Bunu da kesinlikle atmayın. Pilavlarınızda, yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Üzerindeki köpükleri sıyırdıktan sonra da dibinde biriken ayranın da yine içerisinde kullanmayacağım. Şöyle bir süzgeçle süzerek bunu da ayırdım. Dilerseniz baklava, dilerseniz kadayıf yaptığınızda bu şekilde yağınızı tortusundan ve üzerindeki köpüklerinden arındırırsanız parlak ve daha güzel görünümlü tatlılar yaparsınız. Şimdi içerisine yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim ve bu arada yağ da güzelce ılıdı. Yağı kesinlikle sıcak kullanmayacağız. Şimdi yaş kadayıfları geniş bir borcamın içerisine aldım ve ilk olarak şöyle elimle açarak havalandırıyorum. Bu işlemi yapmazsanız eğer tatlınızın içerisinde bu kalın tabakalar kalır ve yerken ağzınıza da sert bir şekilde gelir. Mutlaka tüm kadayıfı bu şekilde parmak uçlarınızla didikleyerek güzelce havalandırın. Benim kullanmış olduğum yaş kadayıf biraz kalın olduğu için ben bu aşamada kadayıfları biraz keserek küçülttüm. Sizler daha ince telli yaş kadayıf kullanıyorsanız bu işlemi yapmanıza gerek yok. Şimdi kadayıfları bıçakla da biraz küçülttükten sonra kenarda soğuyan tereyağının tamamını içerisine ekliyorum. Basma kadayıf tatlısında yağdan kesinlikle cimrilik yapmayın. Bu tatlı yağı çok seviyor. Yağı ne kadar çok kullanırsanız da tatlınız o kadar güzel olur ve içi kesinlikle hamur kalmaz. Şimdi de dökmüş olduğumuz tereyağını güzelce tüm tel kadayıflara bulaşmasını sağlıyoruz. Tel kadayıfların hiçbir yerinde kuru yer kalmasın. Basma kadayıf tatlım için ceviz kullanacağım ve cevizleri ben şöyle bir bardak yardımıyla üzerine bastırarak iri kıyım olacak şekilde eziyorum. Sizler bu işlemi isterseniz robotla yapabilirsiniz ama robotta çok ince çekilecektir. Bu tatlıda böyle dişe gelen bir ceviz daha güzel olacaktır. Cevizleri de hazırladıktan sonra yağlamış olduğum kadayıfı iki eşit parçaya böldüm. 250 gramını altında, 250 gramını da tatlının üzerinde kullanacağım. Ve ben bugün tatlımı 600 gramlık bir tepsi içerisinde yapıyorum ve tepsiyi de öncesinde katı yağ ile biraz yağladım. Kadayıfları tepsiye yaymadan önce mutlaka altını yağlayın. Çünkü tatlımızı alt üst çevireceğimiz için kolaylıkla da tepsiden çıkması gerekiyor. Yağlamış olduğumuz kadayıfları bu şekilde tepsinin her yerini kapatacak ve aralarında boşluk kalmayacak bir şekilde güzelce tepsiye dizelim. Tepsinin ilk katını bu şekilde kadayıfla doldurduktan sonra şöyle ben bir borcam kullanarak üzerine baskı yapıyorum. Adı üzerinde bu tatlı basma kadayıf tatlısı. O yüzden böyle iyice bastırarak ilk katı sabitleyelim. Burada da toplamda 2 su bardağı olacak şekilde cevizim var. Ben cevizli yaptım. Sizler dilerseniz fındıklı ya da fıstıklı da bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz.
Cevizleri de döktükten sonra şöyle elimle düzeltiyorum ve her yerinin eşit bir oranda cevizle buluşmasını sağlıyorum. Ve bu arada tekrar borcamımı kullanarak üzerine biraz bastırıyorum. Şimdi ayırmış olduğum kalan kadayıfı da tekrar şöyle bir karıştırarak çöken yağını tekrar kadayıflara bulaşmasını sağlıyorum. Ve ardından yine ince bir tabaka olacak şekilde güzelce tepsime kadayıfları döşüyorum. Kadayıfları döşerken hiçbir yerinde boşluk kalmamasına özen gösterelim ve tekrar yine borcam kullanarak üzerine baskı yaparak onları da güzelce tepside sabitleyelim. Bu tatlıyı yaparken eğer vaktiniz yoksa bu şekilde direkt fırınlayabilirsiniz. Ama vaktiniz varsa eğer size önerim şöyle tüm tepsinin üzerini kaplayacak bir şekilde bir tahta ya da bir tepsi de olabilir. Onun üzerine kapattıktan sonra üzerinde şöyle bir ağırlık yerleştirmeniz. Bu şekilde de şöyle 1 saat kadar bekletirseniz tatlınız daha güzel olacaktır. Benim de fazla vaktim olmadığı için ben 10 dakika kadar tuttuktan sonra artık ağırlığı üzerinden kaldırıyorum ve önceden ısıtılmış olan alt üst ayarlı 180 derece fırında ve fırının orta tarafında tatlımı pişirmeye gönderiyorum. Kadayıf tatlısını pişirirken mutlaka kontrollü olarak pişirin lütfen. Her fırının ayarı ve derecesi farklıdır. Ben burada size belli bir süre veremeyeceğim. Ama kadayıfların üzeri kızardıktan sonra çıkartarak tepsiyi şöyle üzerine de başka bir tepsi kapatarak alt üst çevirelim ve altının da güzelce kızarmasını sağlayalım. Bu tatlıyı yaparken alt kısmı hemen kızarmıyor. Mutlaka bu işlemi yapmamız gerekiyor. Bu şekilde alt üst ederken de tepsi sıcak olduğu için mutlaka bir bez kullanın ve kendinizi de yakmamaya dikkat edin lütfen. Tepsiyi bu şekilde alt üst çevirdikten sonra bu kısmı üste gelecek şekilde tekrar aynı tepsinin içerisine dikkatli bir şekilde alıyorum. Yavaş ve nazik bir şekilde koyun ki tatlınız parçalanmadan tepside yerini alsın. İsterseniz bu işlemi direkt yağlı kağıt sermiş olduğunuz tepsi üzerinde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle kenarlarını da düzelttikten sonra tepsiyi tekrar fırına alıyorum ve üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 10 dakika kadar tutup artık fırından çıkartıyorum. Sizler de söylemiş olduğum tüm bu püf noktalarına dikkat ederseniz çıtır çıtır ve çok lezzetli bir basma kadayıf tatlısı yapabilirsiniz. Şimdi pişen tatlıyı fırından çıkardım ve 2 dakika bekleterek ilk sıcaklığının da çıkmasını sağladım. Daha sonra kenarda buz gibi soğuyan şerbeti üzerine döküyorum ve bu şekilde de tatlımı şerbetliyorum. Ben tepsiyi 2 dakika boyunca beklettim ve ilk sıcağını da çıkmasını sağladım. Mutlaka sizler de kenarda bu işlemi bekleterek yapmanız gerekiyor. Aksi halde tatlınız hamur olacaktır. Evet, şerbetle buluşan tatlımızı şimdi kenarda dinlendireceğiz ve şerbetini çektikten sonra da dilimleyerek servise hazır hale getireceğiz. Evet, basma kadayıf tatlısı yaklaşık 1 saat kadar kenarda bekledi ve güzelce soğudu. Soğuduktan sonra da bu şekilde dilimliyorum. Evet, sizin de sesini duyduğunuz üzere çıtır çıtır olan bir basma kadayıf tatlısı oldu. Özellikle Ramazan'da iftar sofralarına da çok yakışan bir basma kadayıf tatlısı tarifi oluyor. Sizlerin de bu tatlıyı benim tarifimle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Servis öncesinde de üzerine şöyle biraz toz fıstık gezdirerek servise hazır hale getiriyorum. Ve şöyle bir dilimi alarak da size yakından nasıl güzel olduğunu da göstermek istiyorum. İlk kez basma kadayıf tatlısı yapmak isteyenler için tüm detaylarıyla, tüm püf noktalarıyla paylaşmış olduğum bu tarifimi umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu faydalı bulduysanız eğer beğeni yapmayı ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca birbirinden lezzetli ve pratik tarifler için kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Şöyle bir dilimi servis tabağına aldıktan sonra da size iç dokusunu göstermek istiyorum.
Çıtır çıtır, tam kıvamında, çok da lezzetli bir tatlı tarifi oldu. Böylece bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.